Hayatımın en kritik anı. Gri bir cuma günüydü. Gökyüzü bulutların ağırlığı altında bükülüyordu. Sanki gelecek bir felaketi önceden haber veriyordu. Sıradan tramvay yolculuğum karanlık kaderin kapılarını aralamak üzereydi. İnsanların arasında sıradan bir adam gibi duran tramvayın köşesindeydim. Siyah takım elbiseli, gizemli bir figür dikkatimi çekti. Yüzü belirsiz, gözleri derin bir bilmece gibi parlıyordu. Bu adam G-Man olarak anılacaktı. Bunu o zaman henüz bilmiyordu. O an tramvayın içinde camdan dışarı bakarken radyoaktif bir sızıntının haberini aldı. O anın içine siyah bir gölge düştü. Her şey bir anlam kaybına uğradı ve kaderim bu olayın ortasında şekillenmeye başladı. Deney odasına girişim bilimin sınırlarını zorluyordu. Makinelerin vızıltısı, bilim insanlarının telaşı ve bu gizemli boyutsal çatlak bir kara delik gibi gökyüzümüzü yuttu. Ve ben, Gordon Freeman olarak bilinen o sıradan bilim adamı, bu kaotik olayların ortasında buldum kendimi. İlk adımımı Zen adlı tuhaf uzaylı dünyasına attığımda neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ancak bilinmeyenle yüzleşmek bir insanın içindeki gücü ve direnci ortaya çıkarır. Gökyüzüne yabancı, renkli bitki örtüsü ve tuhaf varlıklarla dolu bir yerde kendi kaderimin efendisi olmak için savaşmaya karar verdim. Ve işte o an, hayatımın dönüm noktasıydı. O gri cumanın ardında gizlenen sırlar beni bir bilim kahramanına dönüştürdü. Deney odasının kapılarından geçerken bilinmeyenin ve karanlığın içine doğru ilerledim. Gözlerim sadece bilim dünyasının değil, evrenin derinliklerinin sırlarını çözebilecek bir kişi olacağımı hissettiriyordu. Deney odasının kapısını açarken içimdeki merak ve cesaretin birleşimi yeni bir dünyanın kapılarını aralamıştı. İşte o an hayatımın en önemli sayfasının başlangıcıydı ve ben bilinmezliğin içine cesaretle adım atan bir bilim adamıydım. Gordon Freeman. Zen'de geçirdiğim kısa sürenin ardından Black Mesa'ya dönüş yolculuğum bir gölge gibi karanlık ve gizemliydi. Yer altındaki koridorlar artık yabancı birer dünya gibiydi. Duvarlar geçmişte yaşadığım olayların yankılarını taşıyordu. Uzaylılar bilim insanlarının yerini almış, tesisin her köşesine sinsice sızmıştı. Kapılar bir zamanlar güvenlik sağlayan sınırları değil, şimdi ise kapalı ölüm koridorlarını simgeliyordu. Heiju askerleri ve Black Ops suikastçileri sadece benim değil, tüm Black Mesa'nın üzerine çökmüşlerdi. Kargaşa içindeki bu tesis artık kendi doğasının intikamını alıyordu. Her adımımda G-Man'in gölgesi izimi sürmeye devam ediyor. Belirsiz ama etkileyici bir varlık gibi beni izleyip yönlendiren bu figür sadece bilinmeyeni değil, aynı zamanda kendi geçmişimin izini de sürüyordu. Black Mesa benim için bir labirent gibi dönmüş, geçmişin hayaletleriyle dolmuştu. Gece laboratuvar koridorlarını aydınlatan tek ışık kaynağıydı. Ancak bu ışık artık güven ve umut değil, korku ve belirsizlik taşıyordu. Uzaylıların çığlıkları ve Heiju askerlerinin silah sesleri tesisin içinde yankılanıyordu. Her biri bir felaketi haber verir gibiydi. Ve ben bu kaosun ortasında kendi kaderimle yüzleşiyordum. Black Mesa'nın geçmişinde bıraktığım izler şimdi tüm tesisin üzerine karanlık bir gölge olarak çökmüştü. Ancak ben karanlıkta parıldayan bir ışık olmak için buradaydım. Yollar, laboratuvarların içinden geçerek dış dünyaya açılıyordu. Her kapının ardında yeni bir tehdit ve yeni bir sır vardı. Ancak ben bu sırlarla yüzleşmeye ve tesisin derinliklerindeki gerçeği keşfetmeye kararlıydım. G-Man'in gölgesi hala izimi sürüyordu. Ancak
karanlıkla savaşan bir kahraman olmaya hazırdım. Black Mesa'nın içinde paralel dünyaların kapılarını aralamaya devam ediyordum. Zorlu savaşlar ve boyutsal çatlamaların getirdiği kaos içinde hayatta kalmak ve lambada tesisine ulaşmak için mücadele ettim. İnsanlar arasındaki ihanet, uzaylıların yaratıkları ve sırlarla dolu olan Zen, kabusun tam ortasındaydım. Ve sonunda askerler tarafından yakalandım. Ellerim bağlandı. Silahlarıma el konulmuş bir şekilde çöp öğütücüsüne terk edildim. Karanlık, çaresizliği hissettiren bir örtü gibi çökmüştü üzerime. Ancak içgüdülerim yaşama bağlı bir kıvılcım gibi yanıyordu. Ne olursa olsun hayatta kalmalıydım. Çöp öğütücüsünün içinde metal dişlere yakalanmanın eşiğindeydim. Ancak belki de kader başka bir şeyi yazmıştı benim için. Bir umut ışığı. Bu karanlık günde bana rehberlik etti. Kaotik gürültülerin arasında çıkışın sinyallerini takip ettim. Karanlık bir tünelin içinden geçerken geçmişin hayaletleriyle yüzleşiyordum. Black Mesa'nın gizli laboratuvarları Zen'den getirilen örneklerin sırlarını saklıyordu. Ancak ben çaresiz bir durumda bu sırların anahtarlarını aramak zorundaydım. Labirent gibi koridorlardan geçerken her an tehlikenin pençesine düşebilirdim. Heiju askerleri, uzaylı yaratıklar ve karanlıkta gizlenen sırlar beni adeta bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissettiriyordu. Ancak çıkışı bulana kadar pes etmeye hiç niyetim yoktu. Bilinmeyenin içinde karanlık koridorları aşıp geçmişin gölgesinden kurtulmaya çalıştım. Silahsız, güçsüz ve tek başıma. Ancak içimdeki azimle dolu bir kahraman olmaya adaydım. Gölgelerden sıyrılırken Black Mesa'nın derinliklerinde saklı gerçekleri çözmek için ilerlemeye kararlıydım. Karanlık bir öğütücünün gölgesinden çıkarken belki de bu çıkış içimdeki direncin ve azmin bir yansımasıydı. Çünkü ben çaresiz bir Gordon Freeman olarak karanlıkta parlayan bir umut ışığıydım. Ve bu umut Black Mesa'nın gizemli koridorlarında beni daha derinlere çekiyordu. Zorlu savaşlar, duygu dolu anlar ve kayıpların ardından nihayet lambada tesisine ulaştım. Ancak bu yerde karşılaştığım manzara sadece bilim kahramanının karanlık laboratuvarlarda değil, aynı zamanda evrenin kendisinde de savaştığını gösterdi. Sessizliğin içinde Nihilant'ın tehdidi tesisin üzerinde ağır bir gölge gibi duruyordu. Lambada tesisinin koridorları geçmişin bilinmeyen karanlıklarına doğru beni yönlendiriyordu. Her adımda yankılaşım çağlayanın gücü daha belirgin hale geliyordu. Zorlu geçişlerde uzaylı yaratıkların öfkeli saldırılarına karşı direnç göstermek zorundaydı. Sonunda tesise ulaştığında bir savaşın zirvesine tanıklık ettim. Lambada ekibinin hayatta kalan üyeleri kendi aralarında bir direniş örgütü oluşturmuşlardı. Çatışmaların izleri tesisin duvarlarına yazılmış gibi duruyordu. Lambada tesisi sadece bilim adamlarının değil, direnişinin de son kalesiydi. Nihilant ile karşılaşmamız tüm bu zorluğun sadece bir varlıkla mücadele etmek anlamına geldiğini gösterdi. Canavarın devasa boyutları gökyüzünü dolduran tuhaf ışıklarla çevrelenmişti. Savaşın ortasında sağlam bir azimle dolup taşan bir bilim adamı olarak Nihilant'a karşı yükseldi. Aksiyon dolu çatışmada mermiler ve enerji patlamaları havada dans ederken ben bir bilim kahramanı olarak görevimi yerine getirmeye odaklandım. Nihilant'ın saldırılarına karşı sağlam duruşum ve keskin nişancılığım savaşın seyrini değiştirecek güçlü silahlarım haline geldi. Tesiste yankılanan çığlıklar, patlamalar ve uzaylıların çırpınışları çatışmanın yoğunluğunu arttırıyordu.
Lambada ekibinin sesleri destek olmaya çalışıyorlardı. Savaşın ortasında bir varlıkla değil, kendi içimdeki azimle savaşıyordu. Sonunda Nihilant'ın gözleri bir an titredi. Ardından parçalandı ve evren sessizliğe gömüldü. Yankılaşım, çağlayanın gücü durmuş, karanlığın yerini bir zaferin aydınlığı almıştı. Lambada testinin koridorları zaferin yankılarıyla dolup taşarken ben, Gordon Freeman olarak bilinen o sıradan bilim adamı bir kez daha evrenin dengesini sağlamıştım. Zen'in nefes kesici kalbinde devasa Nihilant'a karşı verdiğim final savaşı sadece silahların değil, aynı zamanda içsel gücünün de sınandığı bir zirveydi. Gökyüzünden fışkıran enerji dalgaları çatışmanın sona erdiğini müjdeliyordu. Ancak zaferin tadı hala dudaklarımda tuzlu bir iz bırakıyordu. Nihilant'ın dev bedeni parçalanan boyutsal kapıların ardında yok olup giderken ben kendimi bir kez daha G-Man'in sinsi oyununun içinde buldum. Çevremdeki yıldızlar tramvayın pencerelerinden sızan ışıklarla dans ederken gelecekte bizi bekleyen belirsizlik içinde kaybolmaya iz tutmuştum. Tramvayın hızı arttıkça etrafıma bakınarak dünya ve zen arasında geçiş yaparken yaşadığım her anın bir oyunun parçası olup olmadığını düşünmeye başladım. Belki de bu oyunun bir parçası olmak başka bir boyutta, başka bir gerçeklikte yeni bir başlangıcın kapılarını aralıyordu. Gözlerimi kapattım ve tramvayın içinde bilinmezliklerle dolu bir geleceğe doğru hızla ilerlerken G-Man'in son sesleri adeta içimdeki umut ışığını tamamen sona erdiriyordu. Akıllıca seçim Bay Freeman. Sizi ileride tekrar göreceğim.